Kuala Lumpur'dan herkese merhaba. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün birlikte Pasar Seni'de mutlaka görülmesi gereken yerleri ziyaret edeceğiz. Ben Pasar Seni'ye metro ile gitmeyi tercih ettim. Siz de turist olarak geldiğinizde buraya metro hatları ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Pasar Seni metro istasyonunun B kapısından çıkarak gezimize başlıyoruz. Gezimizin ilk durağı Kwai Chai Hong. Kwai Chai Hong, Çin Mahallesi olarak da bilinen Petaling Street'te yer alan ve yaklaşık bir asırlık olduğu düşünülen tarihi bir ara sokak. Geçtiğimiz yıllarda restore edilerek turistik bir atraksiyon haline getirilen bu sokağın girişi oldukça küçük olduğu için gözünüzden kolaylıkla kaçabilir. Kwai Chai Hong, Çince'nin lehçelerinden biri olan Kantonca'da küçük hayalet sokağı veya küçük şeytan geçidi anlamlarına geliyor. Zamanında burada yaşayan mahalle çocuklarının bu sokakta oynadıkları ve yaramaz çocuklara Kwai Chai denildiği, bu sebeple sokağa Kwai Chai Hong isminin verildiği söyleniyor. Burada bulunan duvar sanatları 1900'lü yıllarda bölgede yaşayan Çinli halkın günlük yaşamından bazı kesitleri bize gösteriyor. Her duvar sanatının yanında bir kare kodu bulunuyor. Bu kare kodları okuduğunuzda sizi 1900'lü yılların Çin mahallesine götürecek olan müzikler çalıyor. Müzikler eşliğinde resimleri inceleyerek kısa bir zaman yolculuğu yapabilirsiniz. Biraz gezdikten sonra acıktığımızı fark ettik ve etraftaki kafelerden en çok dikkatimizi çeken Malaya Garden'a gitmeye karar verdik. Kafenin giriş katında bulunan renkli tablolar ortama gerçekten çok hoş bir hava katmış. Bizim gittiğimizde saat 10 civarıydı ve sadece 3. katta boş yer vardı. Bu katın dekorasyonuna biz tam anlamıyla bayıldık. Açıkçası böylesine huzurlu bir ortamla karşılaşmayı hiç beklemiyorduk. Üstelik gittiğimizde bu katta bizden başka müşteri yoktu. Biz de arka planda çalan müzikle ortamın tadını çıkarttık tabii ki. Menüleri nostaljik bir dergi şeklinde tasarlamışlar ve gayet hoş olmuş. Açıkçası ben menüyü incelerken çok keyif aldım. Sizce de çok güzel görünmüyor mu? Hem gezimize kahvaltı yapmadan başladığımız hem de saat henüz erken olduğu için biz tercihimizi kahvaltı menülerinden yana yaptık. Kafe yoğun olmasına rağmen siparişimiz yaklaşık 10 dakika içerisinde geldi. Bizi şaşırtan nokta ise içeceklerimizin biraz daha geç gelmesi oldu. Siparişimizi değerlendirdiğimizde lezzet bakımından bu kafeye biz 10 üzerinden 6 verdik. Ortam için ise 10 üzerinden 10'u bence hak ediyor. Sıradaki gezi noktamız Petaling Street. Petaling Street, araç girişinin olmadığı büyük bir cadde üzerine kurulmuş olan bir Çin pazarıdır. Haftanın her günü açık olan bu pazarda bulunan tezgahlarda hediyelik eşyalar, kıyafetler, aksesuarlar, oyuncaklar, elektronik ürünler ve replika eşyalar satılıyor. Hem yerli hem de yabancıların yoğun ilgi gösterdiği bu pazarda siz de ilginizi çekecek ürünler bulabilirsiniz. Pazar fiyatları uygun olsa dahi satıcılar pazarlık yapmaya oldukça açıklar. Beğendiğiniz ürünleri pazarlık yaparak çok daha ucuza alabilirsiniz. Pazarda satılan taze yerli meyveler ve soğuk içeceklerden deneyerek yorgunluğunuzu giderebilirsiniz.
Sıcak taşlar içerisinde kavrulan kestaneler Petaling Street'in olmazsa olmazlarından yalnızca bir tanesi. Eğer kestane seviyorsanız bu pazarın kestanesini de mutlaka denemelisiniz. Günün her saati kalabalık olan bu turistik pazarı gezerken değerli eşyalarınıza göz kulak olmaya mutlaka özen gösterin. Şimdi de Petaling Street'ten 250 metre uzaklıkta bulunan Central Market'e gidiyoruz. Central Market, Malezya'ya özgü el sanatları, tekstiller, hediyelik eşyalar, koleksiyonlar ve Malezya üretimi gıdaların satıldığı turistik bir destinasyondur. Kendinize veya sevdiklerinize Malezya'ya özgü hediyeler almayı düşünüyorsanız Central Market'i mutlaka ziyaret etmelisiniz. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı birbirinden güzel birçok kültürel hediyelik eşyayı burada bulabilirsiniz. Alışverişin yanı sıra el sanatları atölyelerine de katılabilirsiniz. Özellikle batik boyama atölyesinde hem keyifli bir vakit geçirerek dinlenebilir hem de unutulmaz anılarınıza bir yenisini daha ekleyebilirsiniz. Pasarseni'ye kadar gelmişken meşhur çiçekçilere de uğramadan olmaz. Buradaki çiçekçiler hem canlı çiçek çeşitliliği hem de fiyatlarının piyasaya göre daha uygun olmasından dolayı oldukça rağbet görüyor. Özellikle Liva Florist'te Malezya'da görmeye alışık olmadığımız rengarenk laleler, güller ve daha nice farklı bahar çiçeklerini bulabilirsiniz. Tropikal iklimde yetişmeyen özel çiçekler soğuk depolarda muhafaza ediliyor. Bu çiçekçiye geldiğinizde soğuk depolardaki çiçekleri görmek için görevlilerden yardım isteyebilirsiniz. Guandi Tapınağı 1888 yılında inşa edilmiş tarihi bir Taoist tapınağıdır. Central Market'ten yalnızca 300 metre yürüme mesafesinde yer almaktadır. Tapınak ismini Çin'in en önemli savaşçılarından olan Guandi'den almaktadır. Guandi, üstün savaş becerileri nedeniyle savaş tanrısı olarak kabul edilmektedir. Taoizm dinine inananlar, Guandi'nin bereketi ve korumasıyla refaha ereceklerine inanmaktadırlar. Malezya'daki Çin topluluğunun zengin kültürel mirasını sergileyen bu tapınak, yıl boyu çeşitli törenlere, kültürel etkinliklere ve festivallere ev sahipliği yapmaktadır. Bu tapınağı Çin Yeni Yılı döneminde ziyaret ederseniz, tapınakta ibadet eden yerlileri gözlemleyebilirsiniz. Guandi Tapınağı'nı gezdikten sonra 80 metre yürüme mesafesinde bulunan Sri Maha Mariamman Tapınağı'na gidiyoruz. 1873 yılında inşa edilen bu tapınak, Kuala Lumpur'da bulunan en eski Hindu tapınağı olarak biliniyor.
Tapınak, Hint yağmur tanrıçası Mariamman'a adanmıştır. Renkli süslemeleriyle oldukça dikkat çeken bu tapınağın girişinde bulunan ana kulede 228 adet heykel bulunmaktadır. Bu heykeller Hinduizm'deki tanrı ve tanrıçaları temsil etmektedir. Tapınak, Diwali ve Thaipusam gibi önemli festivallerde oldukça kalabalık olabiliyor. Festival zamanlarında bu tapınağa gelirseniz yapılan ayinleri yakından gözlemleyebilirsiniz. Gezimizin son durağı olarak Masjid Nigara'ya geldik. Masjid Nigara, Malayca'da ulusal cami anlamına gelmektedir. Bu güzel cami, Malezya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından ülkenin ulusal sembollerinden biri olarak inşa edilmiştir. Malezya'nın İslam kültürünü ve değerlerini yansıtan önemli bir yapı olarak görülmektedir. Caminin oldukça dikkat çeken 16 köşeli mavi kubbesi, açılmak üzere olan bir şemsiyeyi, 73 metre uzunluğundaki minaresi ise kapalı bir şemsiyeyi temsil etmektedir. ...1965 yılında inşa edilmiş olmasına rağmen modern mimarisi ve zarif süslemeleriyle hala dikkat çeken bir camidir. Huzur ve maneviyat dolu bu eşsiz camide hem namazınızı eda edebilir hem de yorgunluğunuzu giderebilirsiniz. Malezya hakkında daha fazla içerik için kanalıma abone olabilir ve videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görmek istediğiniz yer varsa onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.